Hımm. Hoş geldiniz. Sesi galiba bilgisayar üzerinden yaptım. Mikrofonu taktım ama boşuna. Evet. Ah, keşke bunu sonradan ayarlayabilsem. Bir bakayım ayarlayabiliyor muyum? Hımm. Evet, şuradan da bir deneyeyim bakayım. Evet. Tamamdır. Neyse, artık bilgisayarın mikrofonuyla olur. Teşekkür ederim. Pembeyi çok seviyorum zaten. Hımm. Evet. Hoş geldiniz. Birazcık kamerayı geriye alayım mı? Şu küpeleri de çıkaracağım. Çok boğdu, olmadı. Thank you very much. Hımm. Oldu mu böyle? Oldu. Neden olmasın? Neler yazıyorsunuz ya? Evet. Bugün bir Hint masalı okuyacağım. Biraz da uzun bir masal. O yüzden belki de bir an önce başlasam fena olmaz. Hayırlı akşamlar. Beyaz mı? Pembe giydim ama bugün. Ay, ay, ay sesim gitti. Neyse suyun başucunda. Raca'nın oğlu Prenses Labam'ın kalbini nasıl kazandı? Raja. Raja yoga zaten yapıyorduk biz. Raca bir tür kral falan demek zaten. Ülkenin birinde tek bir oğlu olan bir raja yaşarmış. Bu oğlan her gün ava çıkarmış. Annesi Rani ona şu 3 tarafta istediğin yerde istediğin kadar avlan oğlum ama sakın ha şu dördüncü tarafa gitmeyesin demiş. Bakayım Yavuz Bey'den bir süper teşekkür. Ha, tamam. Yani çok şifreli bir teşekkür, süper teşekkür, teşekkür ederim. Evet, Telegram şimdilik düşünmüyorum. Evet, 3 tarafa kadar git, dördüncü tarafa gitme demiş. Şimdi kadının böyle söylemesinin sebebi oğlunun dördüncü tarafa giderse güzel prenses Labam hakkında söylediklerini duyacağı ve prensesin peşine düşüp annesini ve babasını unutacağı endişesiymiş. Genç Raja da annesinin sözlerini dinlemiş ama bir süre sonra kendisine izin verilen 3 tarafta avlanırken birden annesinin dördüncü tarafa gitmemesine neden izin vermediğini merak etmiş ve gidip bunu öğrenmeye karar vermiş. Dördüncü tarafa doğru bir süre
İlerleyince kendini orada yaşayan papağanla dolu bir ormanın içinde bulmuş. Sapanını çıkarıp kuşların birkaçını vurmaya çalıştığında kuşların racası olan Hiraman adlı bir papağan dışında hepsi kanatlanıp uçmuşlar. Hiraman adlı papağan dalda henüz başında Dalda yalnız başına kaldığını görünce diğer papağanlara bağırmış. Beni Raja'nın oğlunun sapanıyla baş başa bırakıp nereye gidiyorsunuz? Böyle uçup giderseniz Prenses Labam'a şikayet ederim sizi. Bu sözü duyan bütün papağanlar Raja'nın yanına geri dönmüşler. Bu durum karşısında çok şaşıran genç Raja bu kuşlar nasıl konuşabiliyor böyle insan gibi diye kendi kendine konuşmuş. Daha sonra papağanlara dönerek kim bu Prenses Laban? Nerede yaşar diye sormuş. Ancak papağanlar ona prensesin yaşadığı yeri söylememişler. Tek söyledikleri Prenses Laban'ın ülkesine gidemezsin olmuş. Ne kadar uğraşsa da kuşların ağzından bir laf alamamış ve üzgünce evine dönmüş. Eve vardığında ne konuşacak ne yiyecek haldeymiş. Günlerce yatağından çıkmamış ve gözlerinin feri kaçmış. Günler sonra nihayet anne babasına gidip Prenses Labam'ı görmek istediğini söylemiş. Gitmem lazım demiş. Nasıl biri olduğunu görmem lazım. Söyleyin bana, neresi bu prensesin ülkesi? Teşekkür ederim, sağ olun, geçmiş olsun dileğiniz için de. Babası ve annesi prensesin ülkesinin neresi olduğunu bilmiyoruz demişler. Oğulları ise o zaman araya araya bulacağım demektir diye karşılık vermiş. Hayır olmaz diye haykırmış anne ve babası birazdan. Sen bizim tek oğlumuzsun. Bizimle kal. Hayatta prensesi bulamazsın. Genç Raja gidip onu bulmaya çalışmam lazım demiş. Belki Tanrı bana yol gösterir. Hayatta kalır da prensesi bulursam eve geri getiririm ama işin ucunda ölüp sizi bir daha görememek de var. Yine de ne olursa olsun gitmek zorundayım. Anne babası ne kadar üzülseler de oğullarının gitmesine izin vermişler. Onu yolcu ederken üzüntüden ağlamışlar. Babası oğlana güzel kıyafetler ve iyi bir at vermiş. Genç Raja yanına silahını, yayını ve oklarını ve daha çok bir sürü silahını almış. Ve babası ona para da vermiş. Genç Raja atına atlamış ve anne babasına veda etmiş. Annesi içinde birçok şekerleme sarılı olan mendilini de oğluna vermiş. Oğlum demiş, acıkırsan bu şekerlerden ye. Yani ne kadar sağlıksız, acıkıyor, protein falan yemiş ver, şeker veriyor. Yola koyulmuş küçük bir göl ve gölgeli ağaçların olduğu bir yere gelene kadar ormanın içinde yol almış. Burada durmuş, kendini ve atını güzelce yıkamış. Bir ağacın altına oturmuş. Annemin verdiği şekerlemelerden biraz yiyeyim, biraz da su içeyim, sonra yoluma devam ederim. Evet, kan şekerini yükseltiyor ve sonra daha çok acıkacak. Benden tavsiye ederim. Cebindeki mendili açıp bir şekerleme almış. Ancak şekerlemenin içinde bir karınca varmış. Başka bir tane daha alınca onun içinde de karınca olduğunu görmüş. Bütün şekerlemeleri yere döküp hepsine tek tek bakmış. Hepsinin içinde karıncalar varmış. Ne yapalım demiş kendi kendine. Aslında karınca protein ama yemiyor herhalde. Şekerleme yemeği vereyim, karıncalar yesin. Bunun üzerine karıncaların rajası ona, bize iyi davrandın. Eğer sıkıntıya düşecek olursan aklına beni getir. Yardımına koşacağım demiş. Bak böyle bir şey. Tatlı. Raja'nın oğlu karıncaların rajasına teşekkür etmiş, atına binmiş ve tekrar yola koyulmuş. Başka bir ormana gelene kadar yol tepmiş ve bu ormanda ayaklarının birine bir diken saplandığı için acıyla kükreyen bir kaplana rastlamış. Evet, ben leopar giyindim, kaplan var. Olsun, benzerler.
Niye böyle acıyla bağırıyorsun demiş Raja. Neyin var kaplan? Şu diken 12 senedir ayağımda. Canım çok yanıyor demiş. Raja'nın oğlu ben o dikeni çıkarırım senin ayağından demiş. Ama ne de olsa sen bir kaplansın. Dikeninden kurtulup da iyileşince beni yemeyiver. Yemeyesin. Hayır demiş kaplan, söz veriyorum yemem seni. Şu dikenden kurtar beni. Genç Raca cebinden çakısını çıkarmış ve dikeni kaplanın ayağından kesip almış. Ancak bu esnada kaplan öyle yüksek sesle kükremiş ki ormanın ilerisinden bu kükremeyi duyan eşi ne olup bittiğini görmek için rüzgar gibi koşup gelmiş. Eşinin geldiğini gören kaplan Raja'nın oğlunu ormanın içine saklamış. Kaplanın eşi telaşla neden böyle bağırıyorsun? Yoksa biri sana zarar mı verdi diye sormuş kaplan. Kimsenin bana zarar verdiği yok demiş ama Raja'nın oğlu gelip ayağıma batan dikeni çıkardı. Eşi nerede hani göreyim bakalım şu Raja'nın oğlunu diye üstelemiş. Kaplan onu yemeyeceğine söz verirsen çağırırım diye cevap vermiş. Eşi yemeyeceğim yeter ki görmeme izin ver demiş meraklı tabii kadın. Eşinin bu sözü üzerine kaplan Raja'nın oğlunu çağırmış, onları tanıştırmış. Hep birlikte güzel bir yemek yemişler. Ve genç Raja 3 gün onların yanında kalmış. Her gün kaplanın ayağına bakmış. 3. günün sonunda ayak iyileşmiş. Bunun üzerine Raja'nın oğlu dostlarına veda edip tekrar yola koyulmuş. Tam bu sırada kaplan, eğer bir gün sıkıntıya düşecek olursan aklına beni getir, yardımına koşacağım demiş. Raja'nın oğlu az gitmiş, uz gitmiş, sonunda 3. bir ormanın eteklerine gelmiş. Burada öğretmenleri ve efendileri ölmüş, 4 fakire rastlamış. Bu fakirlerin elinde öğretmenlerinden kalma 4 şey varmış. Üstüne oturan kişiyi istediği yere götüren bir şilte, sahibine istediği her şeyi veren bir kese, elinde tutanı istediği kadar su veren bir kase ve sahipleri. Hmm, ilginç. Dur bakayım. Şilte, kese ve kase. Sembollere bak. Ey sopa, döv burada ne kadar adam varsa dediğinde sahibine saldıran, herkesi döven bir sopayla onları bağlayan bir ip. 4 fakir bu 4 parça mirası bir türlü paylaşamıyorlarmış. İçlerinden biri ben bunu istiyorum diyor, diğeri olmaz onu ben istiyorum diye karşı çıkıyormuş. Raja'nın oğlu fakirlerin yanına gelerek kavga etmeyi bırakın demiş. Şimdi ben 4 tane ok atacağım. İlk oku yakalayan ilk miras olan şilteyi alacak. İkinci oku yakalayan ikinci miras olan keseyi alacak. 3. oku yakalayan 4. miras kaseyi, 4. oku yakalayan da sopayla ipi alacak. Fakirler bunu kabul etmişler ve genç Raja ilk okunu atmış. Fakirler okun peşinden koşmuşlar. İlk ok geri geldiğinde Raja'nın oğlu ikinci oku atmış. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü atmış. Fakirler son oku aramaya gittiklerinde Raja'nın oğlu atının iplerini çözüp onu ormana salmış ve şiltenin üzerine oturmuş. Kaseyi, iple sopayı ve keseyi de yanına almış. Daha sonra şilte beni Prenses Labam'ın ülkesine götür demiş. Ne yapıyor? Bak onları kullanıyor. Bakalım. Şilte bu sözler üzerine aniden havalanıp uçmaya başlamış. Prenses Labam'ın ülkesine gelene kadar hiç durmadan uçmuş. Ve bir yere varmış. Raja, burası kimin ülkesi diye sormuş oradaki adamlara. Adamlar Prenses Labam'ın ülkesi diye cevap vermişler. Daha sonra genç Raja yaşlı bir kadının yaşadığı bir eve gelene kadar yol almaya devam etmiş.
Kadın Raja'nın oğluna kimsin sen nereden geliyorsun demiş. Raja'nın oğlu da çok uzaklarda bir ülkeden geliyorum demiş. Bu gece evinizde kalmama izin verir misiniz? Olmaz demiş kadın. Kalamazsın burada. Kralın emri var. Başka ülkeden gelen erkekler bizim ülkemizde kalamazlar. Bu yüzden evimde kalmana izin veremem. Genç Raja sen benim teyzem sayılırsın demiş. Bırak bu gece evinde kalayım. Gece gece ormana gidecek olursam vahşi hayvanlar yer beni. Peki diye cevap vermiş yaşlı kadın. Bu gece burada kalabilirsin ama sabah olduğunda gitmelisin. Kral geceyi benim evimde geçirdiğini duyacak olursa yaşıma bakmadan zindana atar beni. Böylece yaşlı kadın genç Raja'yı evine kabul etmiş. Kadın akşam yemeği pişirmek için kalktığında kendisine yapılan iyiliğe zaten minnettar olan Raja, teyze demiş, yemek işini bana bırak sen. Elini kesesinin içine sokup, ey kese bize biraz yemek ver demiş. O anda masada 2 altın tabak içine enfes yemekler belirmiş. Yaşlı kadın ve Raja'nın oğlu karınlarını güzelce doyurmuşlar. Devam edeceğim. Bir yudum su içeyim ama. Evet, susadım. Teşekkür ederim güzel yorumlarınıza. Devam ediyorum. Karınlarını güzelce doyurmuşlardı en son. Yemekleri bittiğinde yaşlı kadın su getirmek için ayağa kalkınca genç Raja, gitme demiş, şimdi şu Raja'ya istediğin kadar su getireceğim ben. Kadın su almaya gidince. Kasesini eline almış, ey kase bize su ver demiş ve kase suyla dolmaya başlamış. Su taşacak gibi olduğunda da genç Raja, dur kase diye bağırmış ve kase dolmayı bırakmış. Gördün mü teyze demiş, bu kaseyle ne zaman olursa olsun istediğim kadar su bulabilirim. Gece iyice çöküp etrafta göz gözü görmez olduğunda genç Raja, teyze demiş, lambaları yakalım mı artık? Yaşlı kadın olmaz demiş, kralımızın emri var, ülkemizde insanların ışık yakmaları yasak çünkü hava kararınca kızı Prenses Labam çıkıp çatıya oturur ve onun güzelliği sadece ay gibi evlerimize, sokaklarımızı aydınlatır. Gündüz gibi görürüz her yeri. Güzelliğiyle aydınlatıyor. Hava kararınca prenses yatağından kalkmış, güzel kıyafetlerini giymiş, mücevherlerini takmış, başına elmaslarından, incilerinden yapılma bir taç geçirmiş, saçlarını toplamış, ay gibi parlayan prensesin güzelliği geceyi bir anda gündüze çevirmiş. Odasından çıkıp sarayın çatısına oturmuş. Prenses gündüzleri hiç görünmez, sadece geceleri odasından çıkarmış. Raja'nın oğlu hiç kıpırdamadan uzun uzun prensesi seyretmiş, kendi kendine bu ne güzellik diye düşünmüş. Gece yarısı gelip de herkes evine gittiğinde prenses de çatıdan inip odasına gitmiş. O uykuya daldığında Raja'nın oğlu uykusundan uyanıp Şilte'nin üstüne bağdaş kurmuş. Şilte demiş, beni Prenses Labam'ın yatak odasına götür. Şilte de onu alıp prensesin uyuduğu odaya götürmüş. Genç Raja kesesini eline alıp bana hurma yaprakları ver demiş. Bu yaprakları prensesin yatağının kenarına koymuş ve şiltesine onu tekrar yaşlı kadının evine götürmesini söylemiş. Ertesi sabah prensesin hizmetkarları yatağın yanındaki hurma yapraklarını bulmuş ve onları yemeye başlamışlar. Prenses bu hurma yaprakları nereden geldi diye sorduğunda yatağın yanında
yatağın yanında bulduk demişler. Genç Raja'nın gece gelip de o yaprakları oraya koyduğunu hiç kimse bilmiyormuş. Sabah olduğunda yaşlı kadın Raja'nın oğlunun yanına gelip "Artık sabah oldu," demiş, "gitmen lazım. Kral gece burada kalmana izin verdiğimi duyacak olursa beni zindana attırır." "Hasta oldum ben teyze," demiş genç Raja. "İzin ver yarın sabaha kadar kalayım burada." Yaşlı kadın "Peki madem," demiş. Böylece prens bir gün daha orada kalmış. Kesenin verildiği yemekleri yemiş, kasenin verdiği suları içmişler. Kase deyince de aklıma kutsal kase geliyor tabii benim. Gece olduğunda prenses yine kalkıp çatıda oturmuş. Saat 12'yi vurup da herkes yattığında o da kendi yatağına gidip uykuya dalmış. Daha sonra Raja'nın oğlu yine şiltenin üstüne oturmuş. Şilte onu prensesin yanına götürmüş. Keseyi eline alıp, "Kese bana dünya üzerindeki en güzel şalı getir," demiş. Kese ona istediği türden dünyadaki eşi benzeri olmayan bir şal vermiş. O da bu şalı uyuyan prensesin üzerine örtmüş. Sonra yaşlı kadının evine dönüp sabaha kadar uyumuş. Prenses sabah uyanıp da üzerindeki şalı görünce çok mutlu olmuş. Koşarak annesine gitmiş. "Bak anne, bu güzel şalı gece bana Tanrı vermiş olmalı," demiş. Annesi de şalı gördüğünde çok sevinmiş. "Evet çocuğum," diye cevap vermiş. "Bu güzeller güzeli şalı sana Tanrı hediye etmiş olmalı." Yalnız bu genç Raja biraz nasıl diyeyim, salak mıdır nedir yani? Bir şey yapsana, böyle şallar, yapraklar falan. Böyle nasıl tavlayacak prensesi? Aynı sabah yaşlı kadın tekrar Raja'nın oğlunun yanına giderek "Artık gerçekten gitmen lazım," demiş. Teyze," demiş genç Raja, "ben hala iyileşmiş değilim. Birkaç gün daha kalayım, saklanırım evinde, kimselere görünmem," demiş. Yaşlı kadın da yine izin vermiş. Hava tekrar kararıp gece olduğunda prenses yine çatıya çıkıp oturmuş. Gece yarısı olduğunda ise uyumak üzere odasına gitmiş. Raja'nın oğlu da şiltesine oturup prensesin odasına gitmiş. Keseyi eline alıp "Ey kese, bana çok güzel bir yüzük ver," demiş. Kesenin içinden gösterişli bir yüzük çıkmış. Genç Raja uyandırmamaya gayret ederek prensesin parmağına yüzüğü geçirmiş. Bir anda prenses korkuyla uykusundan uyanmış. "Kimsin sen?" diye bağırmış Raja'nın oğluna. "Nasıl geldin benim odama?" Prens, "Korkma prenses," demiş. "Hırsız değilim ben. Büyük bir Raja'nın oğluyum. Ormanda yaşayan papağan Hiraman bana senden bahsetti. Ben de annemi babamı neyim varsa hepsini geride bırakıp seni görmeye geldim." "Peki," diye cevap vermiş prenses. "Madem böyle büyük bir Raja'nın oğlusun, canını bağışlayacağım ve annemle babama seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim." Kız da hemen razı yani. Bu da ayrı bir şey. O kadar büyük prenses. Raja'nın oğlu yaşlı kadının evine dönmüş ve sabah olduğunda prenses annesine gidip "Büyük bir Raja'nın oğlu ülkemize gelmiş ve ben onunla evlenmek istiyorum anne," demiş. Kadın durumu krala anlatmış. Kral "Güzel," demiş, "ama eğer Raja'nın oğlu biricik kızımla evlenmek niyetindeyse önce bana kendini ispatlamalı, istediklerimi yapmalı. Beceremezse bunu canıyla öder. 40 kilo hardal tohumunun yağını bir günde sıkıp çıkaracak, yapamazsa alırım canını." Ah! Sabah olduğunda Raja'nın oğlu da yaşlı kadına prensesle evlenmek istediğini söylemiş. "Amanın," diye haykırmış yaşlı kadın. "Kaç çabuk git buralardan, prensesle evlenme fikrini de aklından çıkar. Senin gibi ne prensler geldi buraya onunla evlenmek için. Kral hepsinin canını aldı." Kral kızıyla evlenmek isteyen kim olursa olsun önce onun söylediklerini yaparak kendini kanıtlamasını istiyor. Kralın istediklerini yapabilirsen prensesle evlenirsin ama olur da yapamazsan kral seni öldürtür. Bugüne kadar kralın istediklerini yapabilecek bir kişi bile çıkmadı.
Nice prensler ölüme gitti bu yolda. Yapma git buralardan yoksa sen de öleceksin. Ama yaşlı kadının söyledikleri genç Raja'nın bir kulağından girmiş, diğer kulağından çıkmış. Kral yaşlı kadının evindeki genç Raja'nın huzuruna getirilmesi için emir vermiş. Genç Raja 40 kilo hardal tohumu Genç Raja'ya 40 kilo hardal tohumu verilmiş ve bunları eze eze yağını çıkarmasını, ertesi sabah da bu yağı saraya getirmesini söylemiş. Kızımla evlenmek isteyenler önce ondan istediklerimi yapmalı demiş kral. Başarısız olursa da bunu canıyla öder. Bunu duyan prens çok endişelenmiş. Bir günde nasıl çıkarayım ben bu hardal tohumlarının yağını demiş kendi kendine. Çıkaramasam da canımdan olacağım bu düşünceler içinde hardal tohumlarını yaşlı kadının evine kadar taşımış ve ne yapacağına dair hiçbir fikri yokmuş. Nasıl Başını ellerin arasına alıp çaresizce düşünürken aklına karıncaların rajası gelmiş ve onu düşünür düşünmez karıncaların rajası önünde belirmiş. "Ne oldu dostum, neden böyle üzgünsün?" diye sormuş. Rajanın oğlu 40 kilo hardal tohumunun olduğu çuvalı gösterip "Bu kadar hardal tohumunun yağını sabaha kadar nasıl sıkacağım ben? Yarın sabaha kadar bu yağı götüremezsem kral canımı alacak." "Endişelenme," demiş karınca. "Sen yatıp uyumana bak. Biz gelip bu tohumların yağını çıkarırız. Sen de bu yağı yarın krala götürürsün." Raja'nın oğlu karıncaların dediğini yaparak yatıp uyumuş. Karıncalar da durmadan, dinlenmeden hardal tohumlarının yağını çıkarmışlar. Genç Raja sabah kalkıp da yağın hazır olduğunu görünce çok sevinmiş. Yağ aldığı gibi krala koşmuş ve kral bu sefer de "Yine de hemen kızımla evlenemezsin," demiş. "Eğer evlenmek istiyorsan önce iki iblisinle savaşıp onları öldürmelisin." Kral uzun süre önce iki iblis yakalamış. Sonra bunları bir kafese kilitlemiş. İblisleri nasıl öldüreceğini bilmiyor ama ülkedeki herkesi öldürürler diye onları da salıvermeye korkuyormuş. Bu yüzden Prenses Labam ile evlenmek isteyen bütün krallar ve prensler bu iblislerle savaşmak zorundaymış. Eğer birisi tabii bunları öldürürse kral bu dertten kurtulacakmış. Raja'nın oğlu bunu duyunca çok üzülmüş. "Ne yapacağım şimdi?" demiş kendi kendine. "Nasıl savaşayım iki iblisle?" Bunları düşünürken aklına kaplan dostu gelmiş. Kaplan ve eşi karşısında belirmişler. "Ne oldu dostum, neden böyle üzgünsün?" diye sormuşlar. Raja'nın oğlu, "Kral iki iblisle dövüşüp onları öldürmemi istiyor. Ben nasıl dövüşeyim iblisle?" diye cevap vermiş. Kaplan, "Korkma," demiş. Biz ikimiz senin yerine dövüşürüz onlarla." Bunun üzerine Raja'nın oğlu kesesinden altın ve gümüş işlemeli inci ve elmaslarla süslenmiş iki kaftan çıkarıp kaplanlara giydirmiş ve onları kralın huzuruna çıkarıp "Benim yerime iblislerle bu kaplanlar savaşabilir mi?" diye sormuş. Asıl amacı iblislerin ölmesi olan kral bunu kabul etmiş. "O zaman çağırın iblislerinizi," demiş genç Raja. Kral iblisleri çağırmış ve kaplanlar iki iblisi öldürene kadar dövüş devam etmiş. "Çok iyi," demiş kral, "ama kızımla evlenmene izin vermeden önce bir şey daha yapman lazım. Göklerde bir yerde bir davulun var. Gidip onu çalacaksın. Çalamazsan da canını alacağım." Yani ne yapacak davulu? Davulcuya mı kaçacak kız? Neyse, az kaldı. Bakalım ne olacak. Bunu duyan Raja'nın aklın küçük Ra- Bunu duyan
Raja'nın oğlunun aklına küçük şiltesi gelmiş. Koşarak yaşlı kadının evine gidip şiltenin üzerine oturmuş. Göklerde bir yerde kralın davulu var. Oraya gitmek istiyorum demiş. Şilte havalanmış. Raja'nın oğlu davulu bulup onu çalmış. Kral bu sesi yeryüzünden duymuş. Buna rağmen genç Raja yeryüzüne indiğinde kral kızıyla evlenmesine hemen izin vermemiş. 3 görevi de yerine getirdin ama son bir şey daha yapman lazım demiş. Raja'nın oğlu elimden ne gelirse diye cevap vermiş. Kral sarayın bir köşesinde duran ağaç tomruğunu göstermiş. Genç Raja o güne kadar hiç böylesine kalın bir tomruk görmemiş. Kral ona bir bal mumu bıçağı vermiş ve yarın sabaha kadar bu bal mumu bıçağıyla bu tomruğu ikiye bölmüş olacaksın demiş. Raja'nın oğlu genç kadının evine dönmüş. Artık kralın onu kesinlikle öldüreceğinden eminmiş. Yani gerçekten üzüntüden ne yapacağını bilemiyormuş. Tohumların yağını karıncalar sıktı. İblisleri kaplanları öldürdü. Beni davula şiltem götürdü. Şimdi ne yapacağım peki? Şu ufacık şeyle koca tomruğu nasıl ikiye bölerim diye kendi kendine konuşuyormuş. Gece olduğunda şiltesine oturup prensesin yanına gitmiş. Yarın babam beni öldürecek prenses demiş. Prenses endişeyle. Neden diye sormuş. Minnacık bir bal mumu bıçağıyla koca bir ağaç tomruğunu ortadan ikiye bölmemi istiyor. Böyle bir şeyi başarmamın imkanı yok. Prenses korkma demiş. Sana dediklerimi yaparsan tomruğu ikiye bölmek çocuk oyuncağı olur. Prenses kafasından bir tel saç koparıp genç Raja'ya vermiş. Yarın kimsenin seni göremeyeceği bir şekilde tomruğa git ve Prenses Laban bu saç teliyle kendini ikiye bölmeni emrediyor de. Sonra bu teli bıçağın ucuna dola. Ertesi sabah Raja'nın oğlu prensesin söylediklerini harfi harfiye yerine getirmiş ve bıçağın ucundaki saç teli tomruğa değer değmez ağaç tomruğu ortadan ikiye ayrılmış. Bunun üzerine kral artık kızımla evlenebilirsin demiş. Anlı şanlı bir düğün yapılmış. Komşu ülkelerin bütün rajaları ve kralları davet edilmiş. Birkaç gün sonra prens eşine dönüp haydi babamın ülkesine gidelim demiş. Prenses Labam'ın babası onlara develer, atlar, çok miktarda para ve hizmetkarlar vermiş ve prensesin ülkesine doğru yola çıkmışlar. Bu ülkede uzun, mutlu bir ömür sürmüşler. Prens kesesini, şiltesini, kasesini ve sopasını yanından hiç ayırmamış ama hayatı boyunca ona savaş açan kimse olmadığından sopayı kullanmasına gerek kalmamış. Şimdi o zaman bu sopayı niye anlattınız? Bir de neden bu adam fakirlerden çaldı? Madem prenssin sen niye fakirlere yalan söyledin? Ben sizi paylaştıracağım dedim bu malları. Sen kendin bunlardan çaldın. Bir de bir hikayede bir silah varsa o patlar ya, Çehov. Ama tabii bu masal. Masal olduğu için herhalde böyle bir şey olmadı. Ay bugün biraz yorulmuşum açıkçası. Böyle anca şey yaptım. Bir böyle şey çöktü. Şöyle ayaklarımı uzatacağım. Biraz dinleneceğim. Ayaklarımı uzatırken de ve biraz dinlenirken de belki ayaklarımı masaj yaparken de Kıdemli Savaşçıları bir canlı yayın açarım. Ay teşekkür ederim. Hint pembesi oldu bu. Biraz uzanırım. Dediğim gibi bir canlı yayın sırayla şimdi canlı yayınlarım olacak. Kıdemli Savaşçılara, ondan sonra yani savaşçılara önümüzdeki günlerde bir ufak canlı yayın yaparım ama dedim ya size Kıdemli Savaşçılara geçin diye. Sonra imparatorlara yayınım olacak. Patreon'a da bir yayın düşünüyorum. Bugün üst üste yayın günüm. Biraz şimdi ben böyle sakinliğe çekileyim. Ayrıca yurt dışı takipçilerime de yurt dışından üye olmak isteyip de olamayanlara da Patreon'u tavsiye ederim.
Ah, kedili masal mı? Yine miyavlayayım diye. Thank you Mike. Ah, bu çorap çıkarmalar falan imparatorlarda oluyor. Instagram yayını haftaya yapabilirim belki ya. Evet. Ya, ben bugün 1,5 saat, 2 saate yakın spor yaptım ya. Saat 6'yı 20 geçe spora geldim, 8'de çıktım. Bacak çalıştım. Ah, görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Harika bir cumartesi ve pazar günü diliyorum. Görüşürüz. Baybay. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın eğer üye olamıyorsanız. Görüşürüz.